Evet arkadaşlar, hepinize merhaba, ben Enes Aysan. Bugün size Code Review hakkında kendimce görüşlerimi belirteceğim, yapılması gereken ya da yapılmaması gerekenlerden bahsedeceğim bir videolu anlatım yapmaya çalışacağım. Ayrıca bu benim ilk videolu anlatım olacağı için hem benim için bir test niteliğinde hem de gelecek videolar için bir başlangıç niteliğinde olacak. Bu yüzden herhangi bir eleştiriniz ya da hatam kusurum olursa bununla bana mail ya da yorum yoluyla ulaşabilirsiniz. Bunlara dikkat etmeye, düzeltmeye çalışırım. Ayrıca bu Screen Capture için bir eklenti kullanıyorum. Chrome Extensions altında Nimbus Screenshot eklentisi. Hani sizin de böyle bir fikriniz varsa eklentiyi araştırabilirsiniz. Öncelikle ben yayından önce Visual Studio Code üzerinde birkaç not aldım. Belli başlı maddeleri sıraladım. Bunlar üstünden şimdi devam etmek istiyorum. Orta ölçekli ve büyük ölçekli bir firmada yer alıyorsanız muhtemelen bir yazılım ekibinde, software ekibinde yer alıyorsunuz demektir. Bunun için belli standartlarınız olmalı arkadaşlar ve bu standartları belirledikten sonra bunlar asla değişmez standartlar olmamalı. Tam tersi. Bunlar üstüne belirli aralıklarda konuşup daha efektif bir çözüm var mı? Atıyorum ortak bir standart olarak tool kullanırsınız. Bunun daha iyi bir yolu var mı? Bunlar gibi görüşleri tartıştığınız belli oturumlar gerçekleştirmelisiniz. Ve bu ufak oturumlar, toplantılar sonrasında da gerekirse standartlarınızı güncelleyebiliyor olmanız lazım. Bunlar dediğim gibi değişmez standartlar olmamalı. Code Review'dan önce Code Review'a gelene kadar olan süreçten de biraz bahsetmek istiyorum. Öncelikle bir task atama yani bir görev atama tool'u kullanmanız gerektiğini düşünüyorum. Bunun neden düşündüğümü söyleyeyim. Öncelikle siz bir gelen işi yapıyorsunuz. Buna yönelik bir geliştirme yapıyorsunuz. Fakat 2 ay sonra bu iş neden yapıldı, bu geliştirme neden yapıldı sorusuna cevap vermeniz gerekir. Bu yüzden de belli task atama tool'ları ya da görev atama tool'ları kullanıp bunu commit'lerinizle entegre ederseniz bu soruya çok rahat bir şekilde cevap verebilirsiniz. Onun haricinde kesinlikle bir versiyon kontrol sistemi, işte Git TFS gibi bir kontrol sistemi kullanmanızı tavsiye ediyorum. Ve bu versiyon kontrol sistemiyle bir CI/CD süreci yapıp bir pipeline oluşturmanızı tabii ki kesinlikle tavsiye ediyorum. Örnek bir senaryoda da atıyorum bir test ortamınız var ve sizin farklı branchlarınız var ve test ortamınızda da test branch'ini eşleştirdiniz. Sizin test branch'ine geçtiğiniz komut test ortamında koşuyor olması lazım. Tabi arada işte unit testler olur, işte package'ların indirilmesi olur. Farklı süreçler pipeline'a dahil edilebilir. Onun haricinde bu versiyon kontrol sistemlerinde belli bir branch mantığı oturtmanız gerekir. Örneğin bir geliştirme yapıyorsanız feature altına ilgili task numarası verilebilir ya da bir sorun çözüyorsunuz, bir bug fix yapıyorsunuz. Bug fix altına ilgili task numarası verilerek devam edilebilir. Onun haricinde commitlerden biraz bahsetmek istiyorum. Ki en çok gördüğüm ya da benim de karşılaştığım problemlerden biri olduğunu düşünüyorum. Mümkün olduğu kadar arkadaşlar commitleri atomik commit yapmaya çalışın. Yani bu ne demek? Ufak ufak geliştirme yaptığınız, belli işleri tamamladığınız ufak parçalar halinde commitler yapmanızı tavsiye ediyorum. Neden? Bu bize ne sağlıyor? Devasa commitler yaptınız. Atıyorum 10 tane feature eklediniz. Tek bir commit'te gönderdiniz. Ve o 10 feature'dan sadece bir tanesinde olsa bile bir geri dönmek, bir önceki versiyona geçmek için o 10 feature'ın da yer aldığı commit'i geri almanız gerekiyor. Fakat bunun yerine atomic commit yapsaydınız, atıyorum her feature'da bir commit yapsaydınız, hangi feature'da hata varsa ilgili feature'dan bir önceki versiyona geçmek diğer 9 feature'ın korunması adına bayağı faydalı olacaktır ve sizin o 9 feature'ı tekrar geliştirmenizi önleyecektir. Bu yüzden atomic commit'leri kesinlikle tavsiye ediyorum. Öncelikle Code Review'a başlamadan önce şundan bahsetmek istiyorum. İki taraf olduğunu düşünelim arkadaşlar. Code Review edilen yani kodu incelenen taraf ve Code Review yapan taraf. Ki Code Review yapan taraf genelde domaine daha hakim olan ve daha tecrübeli yazılımcıların olduğu taraf olarak tanımlayalım. Diğer tarafı da Code Review yapılan, kod incelenen taraf ya yeni girmiş ya da işte tecrübesi daha az taraf olarak tanımlayalım. Öncelikle siz şöyle bir senaryo olması, şöyle bir süreç olması gerektiğini düşünüyorum. Size belli bir task geldi, belli bir iş geldi işte business ekibine ya da proje ekibine. Siz task'ınızı öncelikle başlarken bir feature'sa feature altında branch'inizi açtınız ve sizin isteğinize yönelik değil. Yapılan development sizin isteğinize göre standartlara bağlı ilerlemeli. Bu konuda hata varsa tabii ki tartışabilirsiniz. Fakat işin sonunda yapılan iş business'ın istediği işi karşılama. Sizin isteğinizden çok business tarafının
istediğini karşılamalı. Neden? Çünkü tabii ki her iş yerinde olduğu gibi herkesin belli sorumlulukları vardır ve açılan task da yapılan iş business ekibinin sorumluluğundadır. Bu yüzden kodun yaptığı iş onların isteğini karşılamalıdır. Bu bir numaralı nokta. İkincisi, devam ettiniz. İşi karşıladınız, commit edeceksiniz. Öncelikle şuna bir bakın arkadaşlar. Kodunuz build oluyor mu? Kodunuz unit testinizi yazdınız mı? Kodunuz çalışabilir halde mi? Bu bize ne sağlıyor? Kod review yapan tarafın kodu inceleyecek arkadaşın zamanından çalmamanızı sağlıyor. Siz kodu gönderdiniz, halbuki kod çalışmıyor, kod build bile olmuyor. Bunu hani gereksiz yere tabii ki pull request'i dahil edip karşı tarafın da zamanından çalmamanız gerekiyor. O yüzden öncelikle bir kendiniz kodunuzu derleyin. Kod çalışıyor mu? Business'ın isteğini gerçekleştiriyor mu? Bundan emin olun. Ve daha sonra yine pull request'i dahil etmeden yapabiliyorsanız şunu yapın arkadaşlar. Kodunuzu mümkün olduğu kadar sert bir dille eleştirmeye çalışın. Kod review yapan tarafmış gibi kendinizi bir değerlendirin ve kendi kodunuzu eleştirin. Ve tabii ki mümkünse ufak bir refaktör yapabilirsiniz. Bu size ne sağlar? Hem daha iyi kod geliştirmenizi hem de kod review yapan tarafın daha az maddeyle uğraşmasını, zamanını daha verimli kullanmasını sağlar arkadaşlar. Kodunuzu geliştirdiniz, kod review yaptınız, pull request'inizi attınız. Artık kod review yapılacak. Mümkünse siz de bu kod review içine dahil olun. Neden? Kod review'da gerçekten e, çok farklı şeyler öğrenebilirsiniz. Atıyorum, kodunuzda hata vardır, siz bunu fark etmemişsinizdir. Kod review yapan arkadaşlar bakarak bunu bulabilirsiniz. Ya da tam tersi, kodunuzda hata yoktur ama yapılan iş business'ın istediğini karşılamıyordur. Bunu fark edebilirsiniz. Ya da en önemlisi bence bu. Kodunuzu yazdınız. Kodunuz çalışıyor. Business'ın isteğini yerine getiriyor. Fakat bunun daha efektif bir çözümü olabilir arkadaşlar. Kodunuza asla şöyle bakmayın. Kodunuzu tabii ki siz yazdınız. Kodunuzu sahiplenin. Fakat kodunuzun daha efektif bir çözümü, daha iyi bir yolu olabilir. Ve kodunuzda tabii ki hata da olabilir. Daha iyi çözümü de olabilir. Bunu kabullenin ve kod review'e siz de dahil olmaya çalışın. Bu iki tarafın gelişmesi açısından da önemlidir. Ve karşılıklı eleştirilerde bulunun. Kod review yapan taraftan size gelen bir eleştiri sizi geliştirebilir. Ya da tabii ki sizin söylediğiniz bir eleştiri karşı tarafın bilmediği bir şey ya da gözden kaçırdığı bir konu olabilir. Siz de karşı tarafa bir katkıda bulunabilirsiniz. İki taraflı eleştiride birbirinizi geliştirirsiniz. Tabii ki burada önemli nokta iletişim. İletişimi tabii ki nazik ve nazik bir üslupta, nazik bir dille birbirinizi kırmadan geliştirirseniz iki taraf için de faydalı olur. Code Review'un en önemli artılarından biri, sorumluluğu takıma dağıtın arkadaşlar. Nasıl? Siz kodunuzu yazdınız. Artık o kod bir pull request'e dahil oldu. O kodu review eden başka bir kişi o koda dahil oldu. Ve bu sizin üstünüzden gerçekten büyük bir baskı alır. Artık o kodun sorumluluğu sırf sizde değildir. Artık ekibinizdedir. Tabii ki aynı şekilde başarı da ekibe yayılır. Bu neyi sağlar? Hem başarı hem de olumsuzluk durumunda artık ekipçe hareket etmenizi sağlar ve bu ekip ruhunun gelişmesi için de önemlidir. Ayrıca sizin bireysel olarak üstünüzde baskıyı da kırmanızı sağlar. En önemli artılarından biri code review'ların, ki firmalar bence şunu gözden kaçırıyor. Genelde bazı firmalar iş yükünden dolayı zaman kaybı olarak görebiliyor code review'ları. Fakat bence bu tam tersi. Hani tartışmanız gereken konular varsa, diretmeniz gereken konular varsa bence bu code review konusu bunların başında gelmektedir. Çünkü code review production ortamına çıkmadan birçok hatanın önlenmesine yardımcı olur. Onun haricinde en başta belirlediğim gibi belli standartlarınız var ve code review süreçlerine dahilsiniz. Pipeline'larınız var. Pull request'lerinizi atıyorsunuz. Her kod test ortamına ya da canlı production ortamına çıkmıyor. Bu size aynı zamanda şunu sağlar. Belirli standartlara bağlı, geliştirilebilir, yönetilebilir ve clean kodun production ve test ortamında olmasını sağlar ki bu büyük bir artıdır arkadaşlar. Bu tarz süreçler olmadığı sürece her türlü kod tabii ki canlı ya da test ortamına çıkabileceği için başınız ileride daha çok ağrıyabilir. Bu yüzden mümkün olduğu kadar zaman ayırıp kod review konusunda şirketinizi ikna etmeye çalışın. Eğer böyle bir durum yoksa. Varsa da bundan yeteri kadar faydalanmaya çalışın. Benim tavsiyem, dediğim gibi, mümkün olduğu kadar kod review'lere dahil olun ki ben de dahil olmaya çalışıyorum ve e, geri geldiğinde mesela benim kodum çalışıyor fakat daha iyi bir yolu var. Bunu görebiliyorum ya da karşı tarafa ben bir şey katabiliyorum. Bu iki taraf için de gelişim konusunda faydalı bir yol oluyor. Son olarak şunu söyleyeyim. Kendinizi sürekli geliştirip
kodu review yapılan taraftan kod review yapan tarafa geçmeye çalışın. Bu ne demek? Kendinizi geliştirin arkadaşlar. Siz de yeterli tecrübe ve gelişime ulaştığınızda siz de kod review yapan taraf olacaksınız. Bu yüzden mümkün olduğu kadar siz de kod review'lara katılın, kendinizi geliştirin ve gerçekten kod okumak, başkalarının kodunu görmek size büyük bir fayda sağlar. Bunu biraz daha test ettikçe, deneyimledikçe fark edeceksiniz. Bu konuda da mümkün olduğu kadar dahil olmaya çalışın. Bu konuda söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bu benim dediğim gibi ilk deneme videomdu. Video anlatıma geçmekte bir test videom olarak görüyorum bunu. Umarım ileride de daha iyilerini karşınıza çıkartacağım. Bana vakit ayırdığınız için teşekkür ederim. Hepinize iyi hafta sonları.